Merhabalar. Hayata dair pek çok bilgi verdiğimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda çam kozalağı ve suyunun faydaları hakkında bilgiler vereceğiz. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olabilir, aklınıza takılan sorularınızı da yorumlar kısmından yazabilirsiniz. İyi seyirler. Çam kozalağının faydaları nedir? Çam kozalağını kaynatıp suyunu içerseniz ne olur? Çoğu kişi bilmese de çam kozalağının insan sağlığına inanılmaz faydaları vardır. Özellikle mevsim geçişlerinde yaşanan üst solunum yolu hastalıkları için birebir fayda sağlayan çam kozalağı suyu hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık. Çam kozalağı suyu, bronşları enfeksiyondan temizleyen alternatif ilaçlardan biridir. Peki çam kozalağını kaynatıp suyunu içerseniz ne olur? Çam kozalağının faydaları nedir? Milyonlarca çeşidi olan, çam ağacında yetişen kozalakların, insan sağlığına birçok faydası vardır. Uzak Doğu'da, tıbbi tedavide sıklıkla kullanılan çam kozalağını, çoğu kimse süs eşyası yapar. Dekor amaçlı kullanılan çam kozalağı, kış aylarında, üst solunum yolları hastalıklarında, doğal tedavi olarak tüketilir. Ayrıca, güzellik amaçlı da kullanılan çam kozalaklarının hepsi, aynı özellikte olmadığından, kullanmadan önce bir uzmana danışılmalıdır. Genellikle yeşil halde kullanılan kozalaklar, vitamin ve mineral bakımından zengindir. İçeriğinde, verimli bir toprak kadar madde taşıyan kozalaklar, sadece kaynatılarak değil, öğütülerek de tüketilir. Yöreden yöreye kullanımı değişen kozalakların, çiğ, yani yeni çıkmış haliyle, reçel yapanlar da vardır. En çok kullanılan şekli ise, kaynatılarak tüketilmesidir. Yazın sonu ve sonbaharın başında toplanılan kozalaklar, yetiştikleri yerlere göre farklı türlere sahiptir. Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu'nun, çam kozalağının sağlığa faydaları hakkında, çok sayıda açıklaması da vardır. Çam kozalağını, sirke ile kaynatıp, ağzınızı çalkalarsanız, diş etlerindeki enfeksiyonlu hücreleri yok edersiniz. Diş köklerinin güçlenmesini sağlar. Ayrıca, diş yüzeyinde oluşan tartarları temizleyerek, beyazlatır. Ancak bu karışım yutulmadan ağızdan atılmalıdır. Bir yemek kaşığı zeytinyağı ile, bir tane öğütülmüş çam kozalağı ve bir kaşık bal mumu karıştırılarak, yaraya ya da hasar almış cilde sürüldüğünde, burada deforme olmuş hücreleri yeniler. Yaraların hızla kapanmasını sağlarken, iz kalmadan kısa sürede geçmesinde etkili olur. Yeşil halde toplanılan çam kozalakları kaynatılır. Bir gün dinlendikten sonra, süzülüp içerisine bal eklenerek tüketildiğinde, boğazdaki mikropları temizler. Etkili bir balgam sökücüdür. Öksürme, bronşit ve nefes darlığı gibi hastalıklar sırasında tüketildiğinde, hızlı bir tedavi süreci sağlar. Tüketilen bu karışım, içerdiği yüksek kalsiyum ve protein sayesinde, bağışıklık sistemindeki serbest radikalleri vücuttan atarak, hastalıklara karşı, bağışıklığın direncini artırır. İçeriğinde potasyum bulunan çam kozalakları, kozmetiklerden yıpranmış saçların, daha parlak ve canlı durması için de kullanılır. Aynı zamanda, cilt hücrelerinin kendi kendilerini yenilemesine destek olur. Kırışıklığı ve yaşlanmayı azaltır. Sürekli stres altında olan kişilerde, bir süre sonra ciddi sinir çöküşleri yaşanır. Sinir hücrelerinin iletimi azaldıkça, yorgunluk ve halsizlik gibi durumların yaşanma riski artar. Çam kozalağı, içerdiği sakinleştirici sayesinde, bu gibi durumların yaşanma oranını düşürür. Sinir hücreleri, sadece ruhsal hastalıklara değil, aynı zamanda beyinde ciddi hasarlara neden olur. Çam kozalakları, sinirleri yatıştırarak, odaklanma problemini çözer. Çam kozalağı suyu nasıl hazırlanır? Olgunlaşmamış yeşil çam kozalaklarından, temiz 3 tanesini kesip, yarım litre su ile kaynatın. 24 saat aynı suda bekletin. Daha sonra, kozalakları süzüp, suyu ayrı bir tencereye ekleyip, bir kez daha kaynatın. Acı bir tadı olacağından, bal ilave edip tüketin. Günde bir bardak yeterli olacaktır. Çam kozalağının zararı var mıdır? Suyu hazırlanırken yeşilini kullanın. Diğer tariflerinde, örneğin reçel ve pekmez yaparken, kesinlikle olgunlaşmış kahverengi olanını tüketin. Aksi halde, ciddi sindirim sorunlarının yaşanmasına zemin hazırlarsınız. Ayrıca aşırı tüketimi de önerilmez.
Faydalı hale gelen bu besin, ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu yüzden, özellikle kronik hastalığı olanların, doktorlarına başvurarak tüketmesi tavsiye edilir. Hayata dair faydalı bilgiler verdik. Yeni konularda tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın.